Öbür küçükler nereye gitti ya? Sen maşallah inek uyuyacağından mı sen şu an? Yem oğlaklara verip durun lan. Kısırlara vermiyor. Yemlik durum yok. Bu yıl zaten yemlik durum yok ki. Borda var. Eskiden bunların ebeleri, dedeleri acından öldü bu memlekette. Bunlar saltanat sürüp durur. Çünkü çok hayvan vardı evvel burada. Çok. Şimdi mal mı ya? Nerede mal? Her yerde dolu malzeme. Bir yenmiyor geçi, bir yenmiyor. Yiyecek bir yenmiyor şu anda. Ya tabii eski hayvancılıkla bu daha farklı. Bunlar daha zevkli yaşıyor yani. Hani aşkalı verecek olsa. Öyle eskiden her sene çebiş ölürdün acından bizim. Bu zehmerde babam rahmetli derdin zehmereyi bir çıkarsa mal ölmez derdi. Şeytan kulağına koşun. Şimdi ölen mal mı ya? Evvel acından ölüyormuş mal acından. Sürünün içinde sürüne sürüne. Şimdi öyle mi kardeşim? Şimdi hepsini rahat yiyor. Bak bir bak. Ne bak ya. Berkatını kestim bunun yok. Nasip değil de. Bırak dursun. Niye de alıyorsun? Ne oluyor ya? Ben geçi bakan da geçi bakacak bana. Hasta olmadı. Dünya iyileşmiş. Bu da deri yok. Bırak hali karına. Başka yok mu diye mi geç ya? Sarı geçiyor. Ne de hava gidiyor. Tamam kalanı kalsın. Unuttum ya. Aya!
Hayvancılık güzel. Yani idare eder durumdayız. Bu sene daha güzel mesela şimdi hani geçen yıllara oranla. Ya şimdi bir kurbanlık hayvan nereden baksan 8-10 lira. Daha önceki yıllara göre iyi. Ha her şey gidiyor da. Gitse de hani öyle havada bir şey mi var ya? Çalışmak güzel bir şey. Bakmak güzel bir şey. Aynen. Valla hep söyledim ya bu hayvancılık bizim dede mesleği. Dedemin de belki babasından geliyor. Bunu biz yine de söylüyorum bir meslek olarak değil bir hobi olarak yapıyoruz. Hani meslek olarak düşünmüyorum. Ona baktıktan sonra meslek çok yapabildikten sonra. Bu bir hobi. 365 gün arkasındasın. Yani bir de 2 kişi gidiyoruz genelde. 365 gün mesela bir askeri ücretli bir adam tuttuğunu düşün. Nereden baksan 400 milyar. Bu 400 milyar kurtarmaz ki. Mümkünatı yok. Ama insan kendi yaptığından boş vakitini değerlendiriyorsun. Hatun biz gittik. Ay! Bu işi her an bitiriyoruz sözde. Her zaman bitiriyoruz, devam ediyoruz. Yılını söylemeyeyim. Bakarsın yarın biter, bakarsın ama devam edeceğim düşünmüyorum yani. Arıcılık yaparım, benim esas işim o. Ben hiçbir şey alamadım bu sene. Arıyı bir kenara bastırdık bir hatayla. Hatayı telef edemedik, vesselam. 35 tane kadar bal aldım, konuyu kapattık. Bir de bal para ettik bu sene ya. Bu kadar sahte balcım doldu memlekete bilmiyorum. Halen balın tanesi 2 lira. Mazot olmuş 45 lira, bal 2 lira. Sağlık olsun ya. Hep sağlık olsun diyoruz yani. Sağlık yine sağlık olsun. Bu dünyadan bir şey gösterecek mi? Benim Bora 94 2018 olan deprem mesela neleri yıktı geçti. Bu kayalar da var bu dağdan gelmiş bak. O zaman da bir deprem olmuş daha önceleri. Yani onlara bak. Arkalarda da dolu. O gibi Allah sağlık sıhhat versin. Bir gün mutlu yaşayalım o bize yetiyor. Ben hep bunu derim. İnsan dünyada bir yumurtadır. Her yere yuvarlanır. Şimdi bu arada yumurtayı normal yuvarlasan kırılmaz. Ama biraz hızlandırırsan bir daha çarptı mı gitti. Bu kadar basit.
Bu tarafta çalı yoktur ama malın sütü farklı olur. Nedense anlamadım. De gidi de. İnan kendimiz yiyecek kadar bile yapabiliyoruz da. Hep niyetim, hayallerim neydi biliyor musun geçen yıl? Sağıyorum geçeyim mesela. Yoğurdu keseledip dolaba atacaktım. Kışın yiyecektim. Bir tane yapamadım. Bir arı yanına gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun, bir bora gidiyorsun. Bir tane yapamadım. İlla merakım uyudu. Ben geçi yoğurdunun yoğurtlamasını çok severim. Yani kızartma diyelim artık. Sığırınkine benzemez yani bir lezzet verir o. Ama böberi sapından kızartacaksın. Geç burayı da sevesi gelmedi. Bir körstü ama hücum dedi yine. Yörük olmamalı ailemiz, aslımız yörük bizim zaten. Vallahi onu ben babama sordum da siz dedim, Bora nereden geldi dedim de o da kendini bildiği, babasını bu arada biliyor adam. O da bildi yok. Benim bilme şansım zaten hiç olamaz. Şimdi Isparta'da arayan da işte biz yörüküz falan dedik de sen hangi kara geçili yörüklü mü sarı geçili yörüklü mü dedi adam. Ben de hiç bilmiyordum biliyor musun öyle bir şey duymadım. Biri dedi bu olsa sarı geçili yörüklerden olur dedi herif. Ama ben anlamam ki. Bu konuları bilmiyoruz. Çünkü babam bilmiyor. Dedem de zaten babam ufakken ölmüş. Babamın babası öldüğünde babam 14 yaşındaymış arkadaş. Devamlı aynı yerde yapmıyoruz. Yer değiştiriyoruz böyle baksana. Geri bile dönecektik biz de. Birkaç gün daha duruverem. Ya yukarımızda rahatımız çok iyi bizim. Bu sene hava da güzel. Ot da gelişti yukarıda. Buralarda bunlar dekelerini değiştirdik biz de. Sanki ot mal oldu mal. Ya dekeler hep devlet deke ver diye bize. Tohumluk. Bu sefer bizim asıl kara geçi melezleşti yani. Ota daha sargın oldu. Bunlar otu gördü mü canını verecek geçiyor. Böyle bir şey mi var ya? Devlet tohumluk deke mesela atıyorum deke 1000 liraysa bizden 500 lira para aldı. Üstünü kendi de yine hayvan sahipleri tabii kimlerse nereden Burdur'dan geliyordu genelde tohumluk hayvanlar böyle. Ama o da seçme değil yani. Seçme mal hani kimisi bunlar adam erkek cinsini almış gelmiş. Tamam güzel mi? Güzel. Bizimkine göre güzel. İlk yıl 2 tane aldık ilk verildiğinde ama malımız kalabalıktır. Bundan çok fazlaydı. 350 olduğu zamanlar olmuştur. Sade deke. Mesela atıyorum 2 yılda bir tane deke vermiş oldu. Devlet mal başı dişiler başına para veriyor mesela. Bu sene 100 liraymış. Dönüşsüz yani bu para. Ama ne olur 100 tane hayvanın olsa dişi onları da. Ama boş durmadan iyidir ya. Halis Karageç. Yani şöyle anlatam. Garasıyla mantıvan danasının binip de hani çandır inek çıkar deriz ya. Bu da öyle oldu. Satma değil bu. Kendim alırız. Alıp oğlandan zaten bu konuda hani uyu sevmez hiç de. O zaman da demişti zaten sen onu.
Bunu alıp da satmam. Bunu bir satsam ben kapıya getirmem. Çünkü benim işim var ya. Bundan uğraşacak zamanım mı var? Ne giden zamanım var. İşte devam edip gideriz. İşte dedim ya hobilik bu iş, hobilik. Samarasını satmayız. Mesela hiç gübresini satmayız biz. Hep kendimiz kullanırız. Ne bileyim ya işte devam ediyoruz böyle. Geçen bir arkadaş var. Abi para bunda diye. Ya bırak dedim Allah'ını seversen. Tamam para bunda olabilir. Hani bazı insanları da görüyorum. Hani parayı adam devamlı bu iş yaparsa para kazanır yani. Ama bizim iş şöyle. Bir onu bir bunu yaptığımızdan. Ama buna şükür. Bir adama muhtaç değiliz yani. Kendi yağımızdan kendimizi kavurmaya çalışıyoruz. Şu anda çok seviyorum İbrahim ben bunu. Seviyorum yani hastayım. Bıktık ya bıkılabiliyor tabi ara sıra da yani yine de memnunuz yani. Sevilmese zaten bu iş olmaz yani. Bir şeyi severek yapmaktan sonra bir iş olmaz. Seveceğim biraz. Hani senin fırıncılığı sevdiğin gibi. Aynen yani bu herkesin yaptığı meslekten biraz hoşlandığı zaman olur bu. Ha, ha, ha. Dumana, dumana. Eski şartlara göre hayvancılıkta para kazanmak zor. Nasıl zor? Ya şimdi demin de dedim ya bir tane askeri ücret 20 bin lira, 17 bin lira bir tane çoban bulandı sen nereden baksan dediğim gibi 3-400 bin lira gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için 400 bin lirayı üzerinde 600 bin lira kazanman lazım ki bunu yapman lazım. Kendin yaparsan olur. Kendin yaparsan olur ama böyle yövmeci, aylıkçı bulursan olmaz. Hayvan sayısını çoğalttığın zaman adam da çoğaltman gerekiyor. Adamı çoğaltmadığın sürece bunu çoğalttın mı yapamazsın. Ya benim gibi hanımıyla bunun fazlasını yapamaz. Ha genç olursa biraz daha atıyorum 25, 30, 40 arası olursa biraz daha fazlası olur. Ama bizim yaşları bulduğu zaman da bunun fazlasını yapamaz. Tek başına kesinlikle olmaz zaten. Bunu yapacak adam yapmaz yani. Geleceğimiz hiç iyi değil. Gençler bu işi yapar mı da mümkün mü? Mümkün değil yani. Yapmaz yani. Gençler bu dünyaya çok rahat geldi. Dur geleceğimiz hiç iyi değil İbrahim. İyidir. Allah sonumuz hayır eylesin. Ama öyle bir şey var. İnsan aşk alacağını bildi mi hızlanır. Arı bile öyledir yani. Aşk alacağını bildi mi hızlanır bir. Ama ya bulur ya bulamaz. Bulursa yaşadı bulamazsa. Yani bak şimdi biz hep arıcılık yaparız. Balın bitmesine yakın arı bilir onu. Ne varsa getirir ama tren kaçmış olur yani. Aş mezarım ha. Çakırsa rezil olur. Hep söylerler bir atasözü vardır. Aş mezarı yoktur, genç mezarı vardır diye. Boş ver. Bu dünyayı, onlar bu dünyayı böyle güzel zannediyor ama değil. Değil.
Hiç gelmedi yiye gibi bak ona bak ne güzel güzel. Onun yiyip dur şeyi görüyorum. Çok sever geç onu bak. Bu piren. Buna arı marı da güzel buna. Ya! 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 Şuraya! İbrahim gittik arkadaş. Ya! Hop hop! Nereye gitmedin lan? Okarım gezmesi, aşağım gezmesi. Şuraya! Ya! Ya! Seviptir'e baksana. Böyle. Sevme değil bu işte. Hani mecbur gibi şeyiz ya. Evvel sevip atıldım, yine sevdiyorsun galiba. Evvel yine severdim. Düz olsa hiç sıkıntı yok. Bora bak aykırı sabahtan beri geziyoruz öteberi. Vallahi ben şu anda hiçbir şey sevmiyorum zaten. Hiçbir şeyi. Zor gel, hastayım hasta. Boyun ağrısı var bende de. Ondan düzenim yok hiç. Kireçleme. İğnesini onu batırırız da indi acık iyi şükür. Evvel ölemedim. Allah zor yürüdüm dağlarda zor. Böyle kıtır kıtır ötüyor. Şimdi hapı var bir de iğnesi var da. Küçük öyle dönüp duruyor. Eskiden çobanız emme. Yapacak bir şey yok. Çocukluktan beri iş yapıyoruz işte. Deli deli. Deli deli işler yapıyoruz. Abi bu malın olacağı yer otuna pıynar olacak. Ot pıynar. Bu geçiyor. Otuna pıynar geçiyor. Bu arada meşede var da yani en çok sevdiği otuna pıynar seviyor. Bir de bu geçen devletteki veriyor bize. Onların şeyi değişti ya galiba. Cinsi değişti de pıynar geçsi oldu güzel. Bir de ot. Bizim gelen geçimizde öyle her bulduğunu yiyirdin ki. Eskiden. Kışın yağmurda zorunlu ama duman oluyor. Doğum işi var. Kışın olmam yazın yine uğranmaz. Bir de canavar olmasa yine bir sıkıntı yoksa canavarın şeyi var. Öyle olmaz biz bunu böyle vurarız bırakırız. Kendi gider.
Bizim maceralarımız kurtla yaralamada, sıkmada geçti. Hep acı yaşattı biz onlara. Biz onlara yaşatamaz yalancı hiçbir acı. Onun bir sözü varmış. 40 taneye kadar sıkarmış yani. Öldürürmüş yani. Bir tanesini yesen de geçsen alsana la. Hep şeyde izliyorum. Belgesellerde şeyleri. Hayvan hiç yere yatırmadan sıkıyor yani, ayakta. Ayakta sıkıyor. Onu sıkarken de gözler diğer hayvanları görüyor da hemen onu bırakıyor, ona koşuyor biliyor musun? Diğerlerini görmesi olmaz ya. Onunla uğraştıracak. Geçen değil de öbür yıl ya 35 tane sıktı. 35 bir gariben malıdır yani. En az. 3 seferdi. 3 sefer çarpıyor. Bir de yanında adam da var. Gündüz oluyor bunlar hep. Gece değil, gece dağda kalma olayı değil. Yakından bir sefer gördüm. Onu da bağ yolunda bekle yaptırdım biliyor musun? Ben de dedim ki bir anda kafamda bu köpek kimin dedim. Boynu tasmalı bir köpek gibi. Öyle 4 parmak beyazlık var boynunda. Onun tüyü beyaz yani. Yo o an öyle saldırma anı değil. Öyle yiyecek olsa orada yer. Bak ben bu arada geçiyor yer o. Ama köpeklere güveniyorum yani. Gerçi köpeklerin haber olmuyor da. Geçenlerde böyle yağmurlu bir puslu hava. Birader vardı o gün oğlumla. Herif oturup durmuş bir ağacın dibinde biliyor musun? Bir hani o da bir şeyine denk gelmiş. Bir gelmiş. Tabii sonra bilmiş herifin de hemen tutmuş birini yatırmış abi. Ama adam yani tüyek yok da elinden zor. Bu sene böyle bir baktık rahatsız dedik. 1-2 gün öyle salıverdik malı kendi yerine. Bir hafta yaşattı bizi. Bir haftaya varmadan 5 tanesini kesmiş, 3-4 tane yaralamış, 9 tane zayiat verdik. Buna bir çözüm bulamadık ya. Yani bulamadı, devlet bulamadı yani buna çözüm. Gerçi devlet bir tane doğanın hayvanının öldürülmesini ister. İstemez. Tamam önemli değil ya. Geçsinler vurmazsa olmazsa. Ya dur be ya, çok gelsin ya, patlama ya. Tamam. En yanında duracaklar, düşecekler. Ya oradan buzluğa sürelim. Buzluğa şeyden. Koyun verirsin işte. Geç oğlum, koş sıvatı ya. Oh, doğru ağzına önündekini ya. Büyük sattığımın alı. Hasta lan hasta, bir sürü. Böyle havalığa yapıyor bunlar. Bunlar durmadan yürüyecek hayvan. Ama şimdi tabii çok yürüyen mal da zayıf olur ki. Yürümeyecek mal. Ağır gidecek. Yürüyen mal hep zayıf düşer. Ya kara geçi hızlı gelen bir hayvan. Ama yörenin malı bu ya. Bu arazide kara geçten başka geç olmaz ki. Diğerinde mısırlar var. Mısırlar buraya hiç gelmez zaten. Mısırlar ot yemesi lazım. Bunun bu yere layık bu hayvan. Koyun otu buldum durar herkes. Bu durmaz. Bu çalıyı bulsa da durmuyor bu.
Koyunun kokusundan hoşlanmıyorum ya. Eskiden bundan yıllar öncesi tabii biz çocukuz. Babamın çift öküzü vardı orada uçtu. Yardan. Öküzün eti ne güzel ama sığır etinin yenmesini bilmiyor, bilen yok. Yemiyoruz. Öküzün sadece derisinin parası için derisini aldılar da etini kalkıyordular. Şu anda o öküzün eti 250 kilo gelirdi yani. Bu koca çift öküzü yani çift süren öküz. Değil arkadaşlar. Hindi olsa et yabana gider mi la? Sen eti kemikten ayır. Sucuk mu yaptırıyorsun? Ne güzel et. Koyun etini hiç yemezlerdi zaten. Koyun, sığır. Sonradan alışıldı gitti. Halen var et yemeyen, koyun eti yemeyen adam var memlekette. Ben yani gel uzmanı, yani çevir ya ben. Beni ne ya? Geç tepe aşağı koşup gider işte geçsin. Evveli böyle bundan birkaç sene önce diyelim bir kar yağdı bak bugünler bura. Tam bir hafta geçiyi dağa süremedik. Öyle ol abi şimdi hakikaten iklimler değişiptir yani. Kar olmamla bazen oluyor. Geçen değil evvel sene bayağı olmadı. Bir hafta geçiyi buradan dağa süremedik. Evvel sene bile hep saman, balya o taraflar alçaklarda şey yoktu, kar yoktu biliyor musun? Onları idare ettirdik bir hafta. Bu sene Sandıraz'da bile kar yok. Eskiden Haziran'da, Temmuz'da hayırsever vatandaşlar giderdin, kar getirdin, dağdadın. Temmuz'larda. Değişti arkadaş. Değiştiğine inanmıyordum ama kendim inanmaya başladım. Hey! Hey! Pya! Sugar! Yeah! Yeter ya bugünlük bu kadar yesin. Her gün adamı sıkar hayvancılık. Çünkü vücut yorulur. Ha senin dediğin gibi mesela sürersin bir çay içersin gel öyle gelir of. O zaman yorucu olmaz. Ya İbrahim ya biz eskiden bunu var ya ta yayladan buraya geri çeviriverirdik. Bu dağlar aşağıda eve gelirdin ama şimdi yapamıyoruz. Kurttan korkuyoruz. Çakaldan korkuyoruz yani.